Otomobillerin gerçekten test edildiği YouTube kanalı olan Paylaşıyorum YouTube'un konuğu bugün KGM Torres EVX ve Alfa, yani makyajlanmış kasa. Kanalda makyajlanmamış halinin bir videosu var. Hatta videoyu da burada çektik. Düzce'de çektik. Bugün de Düzce'den bir takipçimizin aracını test edeceğiz. Sizlerin desteğiyle testlerimiz devam ediyor. Güzel bir şekilde ilerliyor. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Anahtarımız değişmiş. Daha güzel bir anahtar olmuş. Manuel anahtara da şuradan ulaşabiliyoruz. Bu da hızlı ve kolay. Bagajı açabiliriz. Aracın ışıklarını açabiliriz. Bakın şöyle. Evet. Tasarım anlamında üzerinde çok çalışılmış bir araç. Gerçekten çok güzel. Öndeki ışık imzasından tutun, basite kaçmamışlar. Gerçekten bazı şeyleri çok güzel yapmışlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Bakın şu anda bunlara şahit oluyorsunuz. Karşınızda bir Torres EVX gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bu araç, evet, Torres EVX imzası atılmış. Benim hoşuma gidiyor. Tasarım anlamında gerçekten güzel. Ön tarafta bir kameramız var. Yıkaması bulunmuyor. Alt tarafta aktif bir ızgaramız var. Bunlar açılıyor. Klimayı açtığımızda motor kaputunun üzerinde sanki böyle benzinli bir araçmış, arazi aracıymış gibi güzel güzel böyle dekorlar var. Şurası olsun, buradaki bu el tutamağı gibi olan yer olsun. Mesela bunu bak, şu anda neyi açtı? Bu arada kapıyı açacak mı diye bakıyorum. Karşılamayı açtı. Yine hala kapıları açmadı. Demek ki açmıyor arkadaşlar. Yanlışım varsa lütfen sizler de düzeltin. Aracın boyasını, rengini çok beğendim. Parlament mavisi gibi sedefli sedefli, muhtemelen size de yansıyordur. Yansımıyorsa şöyle bir 2x yapayım size. Rengi hoşuma gitti. Şurada yine plastik detaylar var. Bunlar hoşuma gitti. Ön tarafta bir kameramız bulunuyor. Aracın önüne baktığımızda nereden bakarsak bakalım güzel bir tasarım var. Bu arada jantlarımız da yeni. Michelin lastiklerle birlikte geliyor. Bizim bugün lastiğimiz farklı. Falken Eurowinter HS502 Pro lastiğimiz var. Lastik çapımız 245-45-20. Jant tasarımını beğendim. Burada bir hava girişi bulunmuyor. Güzel bir şekilde kapatılmış. Buralar keçe. Güzel. Şarj portumuz burada. Tabii ki aracı açmamız gerekiyor. Belki ses gelmiştir. AC ve DC'den aracı şarj edebiliyoruz. O bilgileri araç içerisinde aktarayım size. Ayna tasarımı da güzel. Köşeli bir tasarım var. Zaten aracın tüm hatları köşeli. Üzerinde dönüş sinyali ve 360 derece kamera sisteminin kamerası bulunuyor. Çamurluk üzerinde plastik bir dodiğimiz var. Kapı altlarında yine plastik parçalar var. Bunlar güzel detaylar. Yine güzel detaylardan biri. Bakın burada piyano siyahı kullanılmış. Evet, araç maşallah yakıyor. Üst tarafta eskiden sadece sunroof vardı. Şimdi cam tavan var. Arka tarafta balık sırtı anteni bulunuyor. Şöyle araca şimdi bir yandan bakalım. Gayet güzel değil mi? Ben buradayım diyor. Batarya kitini de aşağıda görüyoruz. Yine arka tarafta da farklı bir tarzı var. Buradan açıyoruz ve açtığımızda zannediyorsunuz ki yana doğru açılacak. Ama öyle değil. Oraya tabii ki geleceğiz. Şuradan da kapatıyoruz. Arka tarafta da asimetrik bir tasarım var, dikkat ederseniz. Sanki burada böyle bir yedek lastik varmış da daha sonradan sökülmüş gibi duruyor. Hemen alt tarafta kameramız, yine yıkaması bulunmuyor. Tampon altında yine güzel detaylar var. Çalışılmış bir araç. Işıklandırma sistemini, tarzını beğendiğim bir araç. Aracın altına baktığımızda bağımsız süspansiyonları görüyoruz ve alt tarafta batarya bulunuyor. Onu da şöyle yaklaştırırsak alt tarafın tamamen kapalı olduğunu görebiliyoruz. Bagaj açıldı bu arada. Güzel. Ondan bahsedeceğiz. Şurada eleştirmem gereken tek husus şu oldu. Normalde elektrikli araçlarda buralar güzel bir şekilde kapatılır. Aracın aerodinamik katsayısını arttırmak için. Fakat zaten bu araç daha önceden elektrikli olarak tasarlanmadığı için böyle bir şey yapmamışlar. Üst tarafta 3. stop lambamız. Yan tarafta şöyle güzel spoilerimiz bulunuyor. Bakın, hareketle algıladı şu anda. İkazını verdi ve bagaj kapağını açıyor. Aracın arkasına gelip biraz bekledikten sonra biraz geriye çıkmak gerekiyor. Her zaman düzgün çalışmıyor. Bu bilgiyi de vereyim. Gelelim bagaja. Yükleme eşiği yok. Gayet güzel. Malzeme kalitesi iyi. Şöyle kaldırdık. Burada da malzemelikler var arkadaşlar. Bunları özellikle kaldırmadım. Göresiniz istedim. Bakın burada güzel bir şekilde burayı kullanabilirsiniz. Tekrar şöyle bunu komple alıp, arka tarafta cırcırtları var. Şöyle bunu komple buradan çıkartıp bunu komple alıp, burada yine güzel bir saklama alanı olduğunu görüyoruz. Lastik tamir kiti ve trafik setimiz bulunuyor. Bunu yine çıkartabiliyoruz. Alt tarafa da yalıtım güzel bir şekilde yapılmış. İsterseniz işte bunu da çıkarttığınızda bagaj hacmi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 839 litre oluyor en alttan üst tarafa kadar. Fakat bizim her zaman günlük kullanımımızda ne olacak? Onu göstereyim ben size. Bagaj örtüsünü bu şekilde alt tarafa koyabiliyorsunuz. Tekrar yerine koyalım. Böyle malzemeleri bu sefer boşaltmak istemedim her şeyi. Çok vardı. 12 volt soketimiz bulunuyor sol tarafta. Lastikli bir tutacağımız var.
Gayet güzel. Sol tarafta da aynısı geçerli. Beyaz bir aydınlatma ışığımız var. Bagajı buradan da kapatabiliyoruz. Bu da hoş. İşte bizim günlük hayatta kullanmış olduğumuz bu bagaj toplamda 465 litre arkadaşlar. Perdesi de bulunuyor. Aracı aldığınızda KGM size bir de ev tipi şarj aleti hediye ediyor. Şimdi koltukları yatıralım. Koltukları tamamen geriye yatırdığımızda burada sadece şöyle bir parmak kadar bir boşluk kalıyor. Diklik ayarını da şuradan yapıyoruz. En geriye doğru alabiliriz. Yatıralım. Emniyet kemerleri sıkışmasın diye bir tokamız bulunuyor. Koltukları tam olarak yatırdığımızda bagaj hacmi 1662 litre oluyor. Şuralar bakın hafiften boş gibi duruyor ama onu böyle düzeltebilirsiniz. Daha düz bir alan elde edeceksiniz. Kamp modumuz da var. Bence gayet güzel. Şurada hatta bir penceremiz de bulunuyor. Tabii ki sol tarafta da var. Bagaj tasarımı gayet güzel olmuş. Şimdi bir sıkışma testi yapalım. Yarısı hava, yarısı su. Bastık. Kapanma hızı iyi. Orta şeker diyebiliriz. Bir daha denedik. Evet, burada biraz daha geç algılıyor. Alt tarafta biraz daha iyi algıladı. Bagajı açtığımızda bir yere temas ederse sorun olacak mı? Olmayacak. Bu da gayet güzel. Bagajın yükseklik ayarını da ister manuel ister elektrikli olarak belli bir yere getirdikten sonra bagaj kapama tuşuna uzun süre bastığınızda hafızayı almış oluyorsunuz. Gelelim arka yaşam alanına. Aracın arkasına geçtiğinizde bazı şeylerin değiştiğini görüyorsunuz. Kol dayaman var. Termosu güzel tutuyor. Burada sıkıntı yok. Daha iyi tutabilirdi. Onu söyleyeyim. Ama yine de bastırdığınızda duruyor. Her iki tarafta da malzemelik var. Cep telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Şöyle bakalım. Biraz böyle geriye yaslanmış duruyorum ama konforluyum. Çok hafif buralar. Çok hafif boş. Öyle çok bir sıkıntı yok. Ayaklarım da koltuğun altına kadar giriyor. Burada problem yok. Sunroof harika olmuş. Manzara burada çok güzel. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz ya da tabletinizi diyelim. Tabletinizi koyabilirsiniz. Arkasında böyle güzel bir plastik var. Bu da gayet hoş. Baş ayarı da böyle yapılıyor. Şuralar plastik, deri kullanılmış. Tabii ki suni deri ve krom dikiş izlerimiz var. Şaft freni az da olsa var. 2 adet USB-C çıkışım var. 27 watt gücünde ve kapaklı. Güzel tasarlanmış. Burada bir telefonluk. Havalandırma çıkışım bulunuyor. Şiddet ayarı yapılmıyor. Sadece kapatarak yapmış oluyorsunuz. Malzeme kalitesinin de yani C segmenti civarında olduğunu söyleyebilirim. Burada malzeme kalitesi güzel. Isofix için yerlerimiz var. Arkaya bir erişim buradan bulunmuyor. Işıklandırmalarım var. Bunlar da LED. Askılık bulunuyor. 3 tane el tutamağı bulunuyor. Yine güzel haberlerden devam edelim. Harika bir perdem var burada. Buraya kadar her şey çok güzel. Hatta şurada emniyet kemerinin mekanizmasını bile çok güzel saklamışlar. O da hoşuma gitti. Güzel geliştirmişler. Araçta çalışma yapmışlar. Evet, bunu aşağı indirelim ve malzeme kalitesine bakalım. Sert plastik D segmenti için bence uygun değil. Ha, sıkıntı var mı? Yok. Buradaki tasarım güzel. Arka koltuklarımız için 2 kademeli koltuk ısıtıcımız var. Sürücü tarafından da bunu açıp kapatabiliyoruz. Tek tuşla camımızı açamıyoruz. Fakat cam tamamen açılıyor. Bu da güzel haber. Bu aracın bence en büyük eksiklerinden biri bu. Hissiyat güzel. Güzel. Bakın burada da yine elektrikli koltuğumuz var. İç tarafı da şöyle göstermiş olalım. Malzeme gözü ve buradaki detaylar hoş. Burası için de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yine burada da detaylar var. Arka tarafta unutmamamız gereken şeylerden biri ise yolcu koltuğunu ileri geri ve katlama olarak hareket ettirebiliyoruz. Şöyle ileriye aldığımızda da gayet güzel. Arka camlar tek parça fakat ön camlarda ses yalıtımı var. Çift parça arkadaşlar, dikkat ederseniz gözüküyordur muhtemelen. Aynı zamanda ön camda ses yalıtımlı bir cam kullanılmış. Ön tarafta malzeme kalitesi daha iyi. Dikişler hoş durmuş. Tasarım güzel. Önler otomatik, arkalar manuel tabii ki. Buralar yumuşak plastik. Biraz daha buralar iyi olmuş. Buralar sert fakat normal. Şurada girişte herhangi bir şey var mı ya? Abimize de selam olsun ama şunu alayım dedim. O güzel. Burada da güzel bir kapı eşiği var. Koltuğumuzun bel destek ayarı da bulunuyor. Baldır ayarı da var. Oo, bayağı da güzel ayarlama yapılıyor. İçeriye geçelim. Direksiyondan bahsedeyim. Direksiyonumuz büyükçe. Evet, biraz büyük. Multimedya ve hız sabitleme tuşlarımız burada bulunuyor. Tabii burada da mesela hız sabitleme ile ilgili tuşlar var. Bunlara biraz alışmanız gerekiyor. Yeni ekranımız çok güzel olmuş. Ondan sürüşte bahsederiz. TomTom navigasyon sistemimiz var. Bu arada böyle markalara atıf yapmak istemem ama BMW'ye benzettim burayı. Bu tasarımını beğendim. Şurada bir farklı ekranlarımız var. Şöyle alabiliriz. Klimaya hızlı erişim, pusula, tarih,
Diğer bilgilere buradan ulaşabiliyoruz. Ayarları buradan yapıyoruz. Pek çok ayar var. EV moduna geldiğimizde aracın şarjını ve menzil bilgisini görüyoruz. Şarj ayarlarını programlayabiliyorsunuz. V2L özelliği de var. Nerede kapanmasını istiyorsanız yine onu da buradan programlayabilirsiniz. Menüleri biraz dolaşmanızı tavsiye ederim. Özellikle araç ayarlarında sürüş yardım ayarlarını mutlaka inceleyin. Çok fazla güvenlikle ilgili aracın her tarafından, önünden, sağından, solundan şerit değiştirme ile ilgili pek çok ayarlar var. Video uzun oluyor. Onlara tek tek girmeyeceğim. Daha önceki videoda girmiştim bu detaylara. Yumuşak plastik, yumuşak. Gayet güzel. Trim sesi öyle çok fazla yok. EVX yazımız var. Piyano siyahı ve buradaki detaylar güzel. Burayı çok beğendim. Torpido gözüne bakalım. Yavaş açılıyor. Herhangi bir soğutması yok. Yeterli bir büyüklüğe sahip. Buralar tabii sert plastik. Üst taraftan devam edelim. Aydınlatma ışıklarımız manuel olarak açılıp kapanıyor. İsterseniz hepsini de açabiliyor muyuz? Bakalım şöyle bir. Evet, buradan hepsini de açıp kapatabiliyoruz. Sunroofumuzu tek tuşla arka tarafını bir daha bastığımızda tamamen açabiliyoruz. Bir daha bastım, daha da geriye gitti. Burada 2 karış. Bayağı geniş bir alan var. Kapattık. Perdemizi de kapatalım. Bu arada perde gerçekten çok hızlı. Şu ana kadar görmüş olduğum en hızlı perdelerden biri. Açalım. KGM çalışmış. Aracı iyileştirmiş. Güneşliğe bakalım. Aydınlatması var makyaj aynasının. Çektim ve bu uzuyor. İş görecektir. Uzaması gerçekten hoşuma gidiyor bunların. Bakın ne kadar uzamamış olsa burada yer var. Çektiniz. Çok az bir yer kalıyor ama o kadar olsun artık. Burada da tabii ki aynanla kapattık. Kendinden kararan bir dikiz aynamız var. Çerçevesiz olsa mükemmel olurmuş ama hani bunu bulduk daha, değil mi? Fazlasını aramayalım. Buradaki yapıyı, malzemeleri, havalandırmayı çok beğenmedim. Havalandırma biraz boş geldi. O kadar çok iyi değilmiş. Şurada bir güzel bir tasarım var. USB-C kablosunu çıkarttığınızda buradan alabilirsiniz. Ya da aşağıya koyup buradan mesela telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Dik duruyor burada telefon. 2 adet termosluğumuz, yeni vites seçicimiz. Güzel. Aldık. Bakın bu durmaz burada. Mümkün değil. Bunu güzel tasarlayamamışlar. Kablosuz şarj ünitemiz var. Koltuklarda ısıtma ve soğutma var. Direksiyonda ısıtma özelliğimiz var. Kol dayamayı açalım. Burada da ışıklandırması ya da soğutması yok ama yeterli bir alan var. İleri geri hareket etmiyor ama gerek de yok. Burada bir malzemeliğimiz var. Alt tarafta USB-C çıkışlarımız, 12 volt soketimiz. Alt tarafta yine bir saklama alanımız bulunuyor. Direksiyonun arkasında rejenerasyonu ayarlamak için pedal shiftlerimiz var. Bunları çok severiz ve tabii ki bahsedeceğiz. Direksiyon tasarımı da böyle. Alt tarafı düz. İşte biraz büyük fakat buradaki dikişler mutlaka bahsedilmesi gereken detaylar. Aracın içi de genel olarak böyle. Şimdi motora geçelim. Çektik. Evet, kaldırdık. Çift amortisörü var. Üst tarafta yalıtımız var. Her taraf kapatılmış. Gayet güzel, seviyorum bunu. Soğutma sıvıları burada bulunuyor. Biliyorsunuz ısı pompası bulunmuyor bu araçta. Webasto tarzı ısı pompası diyor ama ısı pompası değil, o PTC ısıtıcı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok verimli değil. O zaten tüketime de yansıyor. Ben burada herhangi bir sıkıntı göremedim. Gayet güzel. Kapattık. Her zaman olduğu gibi en sevdiğimiz kısma gelelim. Yani sürüş kısmına. Ya o kadar yoruldum ki. Işıklar geldi, bir şeyler oldu. Biraz sıcak arkadaşlar. Frene bastık. Start stop düğmesine bastık. Ekranlarımız geldi. 473 kilometrelik bir menzilimiz var. Şuradan hemen ayarlara gelelim. EV moduna %92 ile teste başlıyoruz. Klimayı açalım. Çok sıcak. 22 derece yaptım. Oto dedim. Oto'da 3 tane kademe var. Oto 1, Oto 2, Oto 3. Şöyle şimdilik Oto 2'de kalsın. AC zaten otomatik olarak açıldı. Şimdi modlarımızı şuradan ayarlayabiliyoruz. Aşağıya indirelim. Nereden ayarlıyoruz? Eco, Comfort, Sport. Göstergeler değişiyor burada. Ara ara kullanırım. Yokuş, iniş desteğimiz var. Kameralarımızı buradan görebiliyoruz. Farklı açılarda. Bu neresiymiş mesela? Şöyle bir vitesimizi takalım. Evet, ön kameramız zaten burada gösteriyor. Arka kameramız, yan kameramız sol tarafta. Arka kamera böyle biraz yeri fazla gösteriyor. Biraz daha böyle yukarıya gösterse güzel olurmuş. Tekerleklerin durumunu buradan gösteriyor. Sağda mı solda mı diye. 3 boyutlu buradan görebiliyoruz. Bakın şurada kamera var. Kamera orada gözüküyor. Geri gelelim. Kameramız gözüksün. Yine bakın lastiği burada gösteriyor. Nereden geçtiğini vesaire. Netliği güzel. Gayet yeterli. Fakat şöyle gösterelim. Durduk. Yine amortisörlerden o ses var arkadaşlar. Yavaş da dursam var. Bunun auto hold'la falan ilgisi yok.
Kaldı ki şu anda auto hold açık mı bakalım. Kapalı. Açtık. Değişen bir şey yok. Auto hold çünkü bununla alakalı bir şey değil. Şimdi yorgunluk algılama sistemini kapattık. Buradan tabela okuma sistemini kapattık. Arka koltuk uyku modu var çocuklar için. Onu ayarlayabilirsiniz. Gerek yok ama şimdilik. Bu neymiş? Bataryayı ısıtıyor. Ses ayarlarını, parlaklık ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Burası güzel. Burası çok kullanışlı. Şuralar da güzel. Şimdi ön taraftaki ekrandan bahsedelim. Hemen modumuzu değiştirelim. Bakın modunu değiştirdiğiniz zaman alt taraftaki temalar değişiyor. Spor'a aldığımız zaman yine değişiyor. Güzel temalar geliyor. Burada yine siz menülerden harita ekranını getirebiliyorsunuz. Harika, çok güzel olmuş, çok yakışmış. Burada verimlilik bilgilerini görebiliyoruz. Hızlı şarjda, normal şarjda ne kadar da şarj olacağını görüyorsunuz. Aracın şarj mı ediyor, deşarj mı ediyor, o bilgisi var burada. Lastik basınçları şu an gelmedi, birazdan gelir. Hatta onları ayarlarız. Trip A'da son 18.2 kilometrede 22.6 kW yakmış. Şimdi OK'ye basıp verileri sıfırla diyor. Bakıyorum burada okey. Okey neredesin abi? Okey burada yok. Herhalde üzerine basacağız. Bastık. Sıfırladık. Gayet güzel. Trip B 4600 kilometrede 22.8 49 km/saat. Şurada başka neler var onlara da bir bakalım. Şerit takibi buradan açtığımızda görebiliriz onları. Diğer menümüz de burada. Burada başka seçeneğimiz yok. Burada da yok. Burada da yok. Şehir içi olduğu için rotamız. Eco modla devam edelim. Direksiyon tasarımı büyük arkadaşlar. Yani ben çok fazla tasarım anlamında direksiyonu beğenemedim. Hissiyat anlamında da çok fazla beğenemedim. Onlardan bahsedeceğim. Bir kere çok yumuşak. Her modda genel anlamda yumuşak. Fakat araç hakkında biraz gelişme tabii ki yapmışlar. Hani şunu da hemen gördüğüm için söyleyeyim. Gördüğümü söylüyorum biliyorsunuz. Mesela şuradaki vida deliği değil mi? Açık bırakılmış. Yani şurası kapaklı olabilirdi. Toyota Corolla CHR'da da aynısı vardı. Corolla'da da vardı. Bazı markalar bunu güzel yapıyor, bazıları yapamıyor. Rejenerasyonla ilgili neler var onlardan bahsedelim. 3 kademe rejenerasyonumuz. Şunu da kapatalım. Direksiyon desteğini şu sol taraftan kapattık. Çektik. En düşüğe aldık. Hatta bıraktık, şu anda hiç yok. Bıraktık. Hiç rejenerasyon yapmıyor. Araba akıp gidiyor. Harika. Dedik ki bir kademe arttıralım. Sola çektik. Birinci kademeye kadar rejenerasyon yaptı. Bir daha aldık. İkinci kademeye aldı. Bir daha aldık. Üçüncü kademeye kadar rejenerasyon yaptı. Şimdi bu ayarların olması elektrikli araçlarda, hele ki burada direksiyonda elinizin altında olması harika. Fakat tek pedallı sürüş yok. Araba devam ediyor. Bir de bunun smart modu var. Smart modu aldığınızda şöyle çekip sol tarafı beklediğinizde şurada S yazıyor. Önünüzde araç varsa ne yapacaktır? Rejenerasyonu arttıracak. Araç yoksa rejenerasyonu azaltacaktır. Sürüş anlamında direksiyon Eco modda gerçekten zayıf. Amortisör sistemini şöyle değerlendireyim. Genel anlamda sessiz ama sınıfının en sessizlerinden biri kesinlikle diyemem. Fren pedalı çok yumuşak. Fren pedalını beğenmedim açıkçası. Gaz pedalıyla ilgili de şu an Eco modda olduğum için biraz gecikme var. Mesela Comfort moda aldım. Bakalım. Evet, biraz gaz pedalında gecikme var. Spor'a aldım. Spor'da da var. Spor modda da gecikme var. Araç önden çekişli. Önden çekişli olduğu için güçlü arkadaşlar. Ağırlık merkezi gaza bastığımızda ne yapacak? Geriye gidiyor ya. O yüzden böyle patanaja kalıyorsunuz. Özellikle düşük süratte ve tutunmanız iyi değilse o asfaltta bastım. Kışt diye bir atıyor. Sporda direksiyonumuz biraz daha sert oluyor ama hissiyat olarak iyi değil. Direksiyon sistemi anlamında çok fazla iyileştirme yapmamışlar. Amortisörleri elden geçirmişler. Evet, kesinlikle belli. Biraz daha iyi olmuş. Onu gerçekten hissediyorsunuz. Yani şunların hissiyatlarını çok beğenmedim açıkçası. Uzun far asistanımız var. Aşağı doğru ittirdiğimizde oto pozisyondayken burada A yazıyor. Evet, şu an smart moddaydık. Bakın, smart modda araç durdu. Tek pedal değil ama bu modda duruyor. Evet, bak çıkarttım. Şu an mesela birinci seviyede ayağımı çektim. Hop, araç gidiyor. Ama smart moda aldığımda, tabii gaza basacağım, gideceğim, şimdi burada bekleyecek değilim. Bunu yaptı. Evet, yerden gelen o bozuklukları direksiyona çok fazla yansıyor. Az önce görmüşsünüzdür onu. Daha önceki kasada da aynısı vardı. Aynı şeyi yaşamıştık. Böyle çok fazla oynuyor. Elinizde çok fazla hissediyorsunuz. Şurada sol tarafta
Yine tekrar Eco'yu alalım. Eco'yu aldığımızda bakın gösterge paneli değişti. Bastığımızda güç, çektiğimizde de rejenerasyonu ne kadar yaptığını gösteriyor. Hız saati de, sürat saati de bence güzel olmuş. Ben beğendim açıkçası. Görüş olarak ön tarafta güzel bir görüş var. Kaputu görebiliyorsunuz. Fakat hani bunu belki görmek isteyenler de illaki vardır. En alt pozisyondayım şu anda. Ona rağmen kaputu görüyorum. Baldır desteği güzel. Bel desteği güzel. Arka tarafta görüş çok iyi. Gerçekten. Yani Tesla'dan buna geçince harika diyebilirim. Yan tarafta görüş güzel. Aracın görüşleriyle ilgili, aracın tasarımıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü zaten köşeli bir tasarım kullanıldığı için o tasarımın gereği de herhangi bir problem yaşamıyorsunuz görüşle ilgili. Vites seçiciyi beğendim. Buradaki malzemeliklerin de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ses anlamında yalnız çok sessiz bir araç diyemeyeceğim. Sunroof büyümüş ama sunroof'un etkisi de büyümüş gibi geldi bana. Biraz ses geliyor. Zaten bir önceki videodan hatırlıyorsanız dışarıdan gelen seslerden çok rahatsız olmuştuk. Hemen hemen aynı durum burada da var. Ölçümlerimizi yapacağız. Koltuklarda soğutma var demiştik ya. Şu an gerçekten ona ihtiyacım var. Evet, koltuklarda soğutmayı açayım. Harika. Güzel. Buradan arka koltuklara da bakın erişim var. Arka koltukları da rear yazıyor. Isıtmasını açabiliyorsunuz. Bunlar güzel olmuş. Yalnız 3 fazla geldi. Üşütmeyelim popoyu. Apple CarPlay ve Android Auto kablolu olarak var. Şunu şöyle koyduk. Bakın bu burada ne kadar güzel duruyor değil mi? Bu harika olmuş. Kamera alıyordur onu herhalde. Bu tasarımı beğendim. Oraya bir tane delik değiyorsun işte. Olay değişiyor. Hemen mola ikazı yanmaya başladı. Onu kapatmamış mıydım ben? Şunlarda işte bazen bakın temassızlık olabiliyor. Şimdi kapalı herhalde. Şunu da bastığım zaman kapalı oluyor herhalde. Bakalım. Evet. Bir ses gelmemişti. Gelirse ayarları buradan yapılıyor. En azından nereden yapıldığını biliyoruz. Harita ekranını yine buraya taşıyabiliyoruz. Bunun da netliği güzel. Evet, yukarıdan gelen ses beni rahatsız etti arkadaşlar. Desibel olarak tabii ölçeceğiz ama bunu hemen söyleyeyim. Dışarıda da ağaçlara da bakarsanız öyle ağım şağım bir rüzgar yok. Lastiklerimiz kış lastiği olduğu için çok fazla zorlamayacağız. Klimamızı kapattık. Sürüş modu, spor. Fren gaz yaparak kalkıyorum. 0-100. Şimdi. ...8.18 doğrulanmış zaman 7.91 gayet güzel. Zaten tutunamadı dikkat ederseniz. Tutunmuş olsaydı daha da iyi bir performans elde ederdi. ESP'yi kapattığınızda çok fazla patinaj yapıyor arkadaşlar ve süre uzuyor. O yüzden denemeyeceğim. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...80-120 ara hızlanmamız 5.08 gayet iyi bir değer. Zaten gaza bastığımda böyle aracın önü böyle bir kalkmıştı. Gayet iyi. Ses senkronizasyonumuzu kornayla yapalım ve kornayı da size duyuralım. Hangi modda çalıştırdı aracı bakalım. Spor modda çalıştırdı. Güzel. Hangi modda bırakırsak orada devam ediyor. Beğendim. Yani o kadar çok ses geliyor ki sanki ya bagaj açık ya böyle arka cam açık. Öyle bir ses var arkadaşlar. Fren testi. Şimdi. Dörtleri şimdi yaktı. Mesafede biraz uzun oldu. Muhtemelen kış lastiğinden kaynaklı olsa gerek ama biraz uzun sürdü gibi hissettim ben. 42 metre. Yine de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik standartlarının biraz dışında. O da normal. Çünkü şu anda kışlık lastik için bence o kadar iyi bir hava yok. Kaç dereceymiş dışarısı? 19 derece. Çok normal. Hız sabitlememizin adaptif hız sabitleme özelliği var. İleride trafiğe denk gelirsek onu da gösteririm size. Hatırlarsanız demiştim ya her durduğumda böyle bir ses geliyor diye. Yani mesela süratinizin çok fazla olmasına gerek yok. Süratiniz düşükken de o sesi yapıyor arkadaşlar. Bu kadar ses dedik. Şimdi kabin ses ölçümlerimizi yapalım. Hız sabitlemeyi açmak için şuradaki sol üstteki düğmeye bastık. Ondan sonra set dedik. 90'a ayarladık. GPS hızımıza bakacağız. Mesafeyi buradan ayarlıyoruz. Şerit ortalamayı şuradan açıyoruz. Açtığımızda bakın hop direksiyon simgesi de geldi. Ara ara tutacağız ve GPS hızımıza bakacağız. İlginç bir şey. Süratimizi her bastığımızda 5-5 arttırıyoruz. 1-1 arttırmak istiyorum. Arttıramıyorum mesela. Bazı şeyleri iyileştirirken bazı şeyleri kötüleştirme hususunda da firmalar güzel çalışmalar yapıyor yani. Neyse biz GPS hızına göre ölçümümüzü yaparız. Burası sessiz asfalt. 90-62 desibel.
163 desibel, 110 65 desibel, 120 66 desibel. Şöyle bir yüksek hızlara da biraz çıkalım. 130'dan sonra kabin sesi biraz daha belirgin olmaya başladı. Neler hissettiriyor ondan da bahsedeyim. Çok böyle sessiz bir araçtaymışsınız gibi hissettirmiyor. Özellikle üst taraftan ses geliyor. Şerit ortalamamız var. Bakın bıraktım. Hop ama çıkıyor. Burada çıkması normal. Bunu yadırgamıyorum ama şimdi deneyeceğiz onu da. ADAS sistemlerinin testi için Bolu Dağı'na geldim. Süratimizi şöyle 100'e ayarlayalım. Sağ şeride geçelim. Sinyal verdiğinizde öyle sağ şeride kendisi geçmiyor arkadaşlar. O tarz bir ibare var ama broşürde ben onu test ettim. Öyle bir şey yok. En azından benim gözlemlediğim kadarıyla yok. Sol şeritte de denedim, sağ şeritte de denedim. Genelde şeridin çok az bir şey böyle sağında duruyor ama ortalaması, müdahaleleri güzel. Kırmızı ışık yandı. İleride bir araç var. Şöyle mesafemizi de en uzağa ayarlayalım. Bakalım aracı görecek mi? Oo, aracı görmedi arkadaşlar. Ben burada fren yaptım, durdum. Çoktan devreye girmesi gerekiyordu. Tabii böyle şeyler için de daha fazla beklemeye gerek yok değil mi? Orada en azından uyarı çıkardı. Tabii bu tarz uyarılar var. Önden çarpışma uyarı sistemi var, yandan çarpışma uyarı sistemi var ama bunların arkadaşlar ne kadar iyi çalıştığı önemli. Her zaman iyi çalışmıyor. Her zaman sizi bir kazadan kurtarır diye bir garantisi yok hiçbir sistemin. Garanti demişken aracın garantisinden bahsedelim. 1 milyon kilometre ve ne kadardı? 10 yıl batarya garantisi var. BYD ile ortak bilet tip bataryalar kullanılıyor. Gerçekten bu anlamda güzel. Şöyle sağ şeride de geçelim. Evet. Sinyal verdim ama kapatmıştı. Sinyal vermeden geçerseniz ne oluyor? Şöyle sola geldik. Uyarı veriyor. Direksiyona böyle müdahalesi var ama titreme tarzında yapmıyor. Direksiyona son müdahalemi yaptım, bıraktım. Bakalım direksiyona müdahale etmezsek ne olur? Şeridi güzel bir şekilde ortalıyor. Dediğim gibi hafif bir sağında kalıyor. Ama sıkıntı değil. Lütfen direksiyonu tutun dedi. Görsel uyarı geldi. Sesli uyarı da geldi. Öndeki araçlara yanaşıyoruz. Bakalım. Evet. Direksiyon kumandasının devre dışı bırakıldı diyor. Direksiyon artık devre dışı bırakıldı. Öndeki araca göre süratini ayarladı. Önümüz boş olmuş olsaydı devam edecektik. Yani süratimiz daha hızlı olabilirdi. Ama direksiyon müdahalesini bıraktı. Herhangi bir durdurma yapmıyor. Ortalamayı bırakıyor. Şimdi burada güzel virajlarımız var. Navigasyonumuzu açalım. Aracın otonom sürüş sistemlerini değerlendirelim. Evet, direksiyon sistemini tekrar açtım. Az önce çıkmıştı. Karşıdan güneş de geliyor ama bıraktım. Yakınım sadece. 80 ile gayet güzel dönüyor. Sistem başarılı. Biraz sola geldi. Müdahale ettim, bıraktım. Şöyle sol tarafa geleyim. Önümde kamyon olmasın. Evet. Tekrar şeridi güzel okudu. Hızlı okuyor. Sadece parmaklarım burada. Müdahale etmiyorum. Süratim 80. Güzel bir şekilde döndü. Hop ama ne yaptı? Sapıttı. Evet. Yani çok iyi dediğiniz arabalar bazen iyi olmuyor arkadaşlar. Nedense bana da hep kötü arabalar denk geliyor. İyi olduğu zaman zaten ben iyi demeyi bilen bir insanım. Bir önceki kasada da aynı yerde hemen hemen aynı reaksiyonu vermişti. Burada Bolu Dağı'nda ve testlerimde en iyi performansı veren araç Hyundai ve Kia grubu. Yarı otonom sürüşte çok iyiler. Sağa çok fazla keskin değil de sola bayağı keskin. Burada 90 dereceden fazla dönüş var. Orada da bir 60'la deneriz. Şu an tuttum, bıraktım. Güzel. Gayet iyi. Güzel. Tuttum, bıraktım. Şurayı
Sürati biraz düşürelim. 60'a kadar aldım. Bakalım ne yapacak. Evet. Bıraktı. Burası keskin arkadaşlar. 5 üzerinden 4 veririm ama çok iyi olduğunu söyleyemem. İyi olduğu yerlerde, yani gördüğü, kuvvetinin yettiği yerlerde zaten siz de gördünüz, müdahalesini yapıyor. Onun haricinde 5 yıldızı hak etmiyor. O kadar da iyi değil değerli KGM sürücüleri veya bu aracı almayı düşünen arkadaşlarım. Equalizer ayarlarına geldim. Nereden geldiğimi de göstereyim. Genel ayarlardan ses ayarı. Burada denge ayarı var. Equalizer ayarı var. Şimdi bakın, bas burada ya, az önce bu şekilde bıraktığım için öyle gözüküyor. Ya tiz ayarını yapacağım mesela, ne yapmam lazım? Ekranı kaydırmam lazım. Zaten güzel kaymıyor. Heh. Ben mi yanlış ayarını tutuyorum? Şuradan tutmam lazım. O zaman da bunların ayarını yapıyorum. Yani şunu, bir ekranı, şu kadar bir ekrana bas tiz ayarlarını yapamamışlar. Ya da üst üste koyacaksınız bunu, değil mi? Ama artık geçti. Makyajda da bunu düzeltmediniz. Yani buraya niye geldik? Bas tiz ayarlarını yapıyordum. Bir öncekinde de aynıydı. Şimdi desibel ölçümünü yapacağız. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz değil, kablolu olarak bağlanıyor ve kablonuzun iyi bir kablo olması gerekiyor. Ben mesela şu anda orijinal güzel bir kablo kullandım. Bu kabloyla Apple CarPlay'e bağlanamadım. Apple CarPlay'in de nasıl olduğunu hemen göstereyim size. Yeterli. Şuradan KGM menüsüne direkt girebiliyorsunuz. Arada küçük takılmalar yapabiliyor gördüğünüz gibi. Bu arada sağ tarafta bulunan yolcu için herhangi bir mekanik bir tuş yok. Tabii klima tuşları için de herhangi bir mekanik tuş yok. Ses ayarını artık buradan indirip bu şekilde yapacak. 97 nokta kaçtı lan? En iyi ayarlarımızı yaptık. Fakat 94.7 desibel elde ettik. Çok iyi bir ses sistemi yok. Yeterli, sınıf standartlarında diyebiliriz. %77 şarjımız var arkadaşlar. 376 kilometrede menzilimiz var. Bakın şimdi Bolu Dağı'ndan aşağı inerken her elektrikli araçta olduğu gibi bunda da öyle olacak. Menzilimiz muhtemelen artacaktır. Rejenerasyonumuzda ne yapalım? Smart modda kalsın, kendisi ayarlasın. Şuradaki direksiyon tuşuna uzun süre basarsanız şerit takip sisteminin sesini tamamen kısabiliyorsunuz. Onu zaman zaman yapmanız belki gerekebilir. 377 kilometreye çıktık bile. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Elektrikli araçlarda rejenerasyon çok güzel bir şey. Ayağımızı biz güç pedalından ya da gaz pedalından çektiğimizde otomatik olarak rejenerasyon yapıyor. Böylelikle araç balataları kullanmıyor, fren disklerimiz aşınmıyor, bakım maliyetlerimiz azalıyor ve aynı zamanda bataryamızı şarj etmiş oluyoruz. Şimdi bunun bataryası biraz büyük olduğu için tabii ki şarjı bitiremiyor. Dolduramıyor dedim, doldurdu. Bakın 78'e geldi. 378 kilometre menzili oldu. Bir yandan da klimamız çalışıyor. Benzinli bir araçla Bolu Dağı'ndan aşağı inerken hiç yakıt yakmayabilirsiniz ama kimse benzin deponuza ikmal yapmaz. 1 litre yakıt koymaz. İşte elektrikli araçlarda biraz olsun deponuz doluyor. Kaynaşlı'ya kadar hemen hemen geldik. Ne oldu? 380'lere geldi. Smart moddan mesela çıkayım şimdi. Çıktım, bıraktım. Tamamen akıyor. Şu an hiç rejenerasyon yapmıyor. İşte rejenerasyonu da tamamen kapatmak iyi değil diyorlar. O yüzden bir de kalsın en kötü. Bir de zaten çok fazla etki etmiyor. Madem Düzce'deyiz, her zaman yapmış olduğumuz gibi Kurugöl'e doğru çıkalım ve aracın sürüş dinamiklerini biraz daha dikkatli inceleyelim. Biraz daha böyle elimize alalım diyelim. Viraj performansını görelim. Evet, bakın elime çok fazla yoldaki kötü durum ne varsa, işte yoldaki hatalar elime çok fazla geliyor. Vuruyor resmen yani. Evet, çok fazla. Hiçbir araçta bu kadar böyle hissetmemiştim. Aracın kabiliyetleri güzel ama direksiyon hissiyatı çok zayıf. Bir kışlık lastik var. Çok da zorlamayacağım. Ama kabiliyet anlamında yeterli bir araç. Amortisör sistemi daha iyi olmuş. Eskisine göre daha iyi kesinlikle. Savrulmuyor çok fazla. Biraz direksiyon sisteminin elden geçmesi gerekiyor. Mesela bir virajda bir fren deneyelim. Ne olacak? Evet, güzel. Çizgisini bozmuyor. Başarılı bu anlamda. Hafif tabii gövde büyük olduğu için virajla birlikte fren yaptığınızda küçük saçmalıklar yapabiliyor. O çok normal. Ama fren pedalını da yine beğenmediğimi iletmek istiyorum. Bakın elime zaman zaman nasıl vuruyor, görüyorsunuz değil mi? ESP'nin müdahaleleri yerinde, güzel. Çekiş anlamında yeterli. Keşke araç arkadan itişli olsa. Özellikle hem 0-100 hızlanmalarda hem böyle ara hızlanmalarda hem bu tarz böyle sürüşlerde
ön tekerlek hem yönlendirme hem çekiş yaptığı için yeterli performansı vermiyor. Arkadan itiş de olmuş olsa ön tekerlekler sadece direksiyonun yönlendirmesini yapacak, arka tekerlekler de itişi yapacak, harika bir performans verecek ama öyle değil. Kötü mü? Dediğim gibi çok da yine kötü değil. Şurada bozuk zemin var, evet, onu da bir değerlendirelim. Evet, eskiye göre daha değerli toplu olmuş araç. Kesinlikle daha güzel olmuş. Amortisör sistemi güzel bir şekilde elden geçirilmiş. İşe yaramış. Son olarak da teknik verilerden bahsedelim. 152.2 kW'lık bir motorumuz var. 206.9 beygir güce sahip, 339 Newton'da torku var. 0-100 hızlanması 8.23'tü. Biz daha iyisini elde ettik. Bataryamız yeni bu modellerde, alfalarda 80.6 kWh. LFP bir batarya. WLTP verisine göre 638 km menzil sunuyor fakat kullanımda muhtemelen 500 km maksimum göreceğiniz olur 100'den 0'a kadar. Şarj sürelerini ekrana yansıtayım. AC'de 11 kW'da, DC'de 300 kW diyor ama bunu bulmanız lazım. Fakat yine de hızı iyi. 400 voltluk bir mimariye sahip. Aracın ağırlığı 1925 kilogram. Güvenlik anlamında sollama yardımcı acil fren desteği var. Arkadan araç çıktığında yine uyarı veriyor. Acil şeritte tutunma uyarısı veriyor gibi pek çok güvenlik önlemleri var. Euro NCAP'e katılmamış. Aracın mekanik garantisi de 5 yıl 100.000 kilometre. Uzaktan erişim konusu. Evet, uzaktan erişim konusu ne yazık ki sonuca, neticeye bağlanmamış henüz. Burada size iyi haberlerim yok. Kötü haberlerim de yok. Olmayacak da diyemem ama olacak da diyemiyorum. İşte Nisan ayında gelecek söylemleri var ama net bir şey yok arkadaşlar. Aldığım bilgiye göre %50 ihtimal. Alfa grubunda son olarak ön aydınlatma grubunda değişiklikler olmuş. Aracın NCAP testi yok ama çelik gövdesi olduğunu söylemiştik. %84 civarı herhalde. Benlik bu kadar arkadaşlar. Şimdi aracı toparlayayım. Aracı şöyle özetleyebilirim. Dışı seni, içi beni yakar. Ben bir araca şöyle dışarıdan baktığımda evet, karakterli, güzel bir araç olduğunu kesinlikle ilk günden beri görüyorum. Fakat içi beni yakıyor. En fazla iletişim halinde olduğum direksiyon ne yazık ki asfaltla olan o iletişimini hep kavgalar ederek yapıyor. Bunları da bana yansıtıyor ve direksiyonum büyük ve aynı zamanda hissiyatı da iyi değil. Buradaki rejenerasyon düğmelerini çok sevdim, çok güzel. Yeni multimedya ekranı, buradaki görüntüler bence güzel olmuş. Güzel gelişmeler var bu anlamda. Kabin ses yalıtımı anlamında çift cam kullanılmış. Fakat cam tavanın da belki büyümesinden dolayı biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ses yalıtımı tabii eskisine göre bu arada daha iyi. Onu da söyleyeyim. Müzik sistemini de çok fazla beğenmediğimi söyleyebilirim. ADAS sistemlerine de 5 üzerinden 4 yıldız verdim. Arkada orta boy valizinizi dik olarak koyamıyorsanız bu da bir bence eksi yan olsa gerek. Peki seyir halinde park freni çekersek ne olur? Ona bir bakalım. Çektim. Güzel bir şekilde durduruyor arkadaşlar. Biraz fazla düğme var burada. Yani buna alışmanız lazım. Mesela mod tuşu ne yapıyor? İşte Kalp FM'den Apple CarPlay'e geçiyormuş gibi. Sileceklerimize de bir bakalım. Şu sol tarafa bayağı bir su geldi. Suyun sesi bile geliyor yani, öyle söyleyeyim. Şıkır şıkır. Yeterli bir temizlik yaptı bence. Sadece şurayı daha iyi yapabilirlermiş. Buradan yukarıya doğru gidebilirmiş. Arkadaşlar uzun bir video kesin olmuştur yine. Ne yapayım, durmadım. Duramıyorum. Umarım videoyu beğenir ve kanala abone olursunuz. Bu aracın kullanıcıları bu aracı çok seviyor. Lütfen bu aracın gerçek kullanıcıları da gerçek tecrübelerini yazarlarsa çok faydalı olur. Mesela menzil olarak ne yapıyorsunuz? Bunu mutlaka yazın. Ben ne yaptım ondan da bahsedeyim size. Bu Trip A'yı otomatik resetlemiş. Trip B 22.9 duruyor. Trip A'da niye böyle bir şey var onu anlamadım. Yukarıda durduk herhalde, ondan dolayı mı? Burada bir sıkıntı var. Trip A'yı neden sen resetliyorsun ki? Her defasında resetliyor musun sen bunu? Yani ortalama 4600 güzel bir değer. 22.8. Ha, bu değer yüksek mi? Çok yüksek değil ama bir tık da olsa yüksek. Bu tribin her defasında sıfırlanacağını bilmiyordum ya da bana mı denk geldi bilmiyorum ya da bir arıza mı var şu anda araçta. Son olarak bunları da söylemiş olayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Emek çok, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Far açısını da buradan ayarlıyoruz ha, çok ilginç. O da burada ekranda gözüküyor. Set dedim. Evet, güzel bir şekilde duruyor. Şenol benimle aradı, biliyor bizi. Çekimde olduğumuzu. Geleceğim, birazdan geleceğim. Evet, durma kalkma özelliğini de test edelim.
Şehir içinde çok fazla giremedim bu sefer. Oo maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Çok sabırlı bir şoför gibi durdurdu. Önde araç hareket etti. Resume deyip bastım. Hop devam ediyoruz. Bu tarz güzel özellikler var. Son olarak da bunu size göstermiş oldum arkadaşlar. Tüm tecrübelerimi sizlerle paylaştım. Çünkü burası paylaşıyorum YouTube. Hoşça kalın yoksa ben daha çok konuşacağım. Yeter. Şimdi Apple CarPlay'de şöyle ilginç bir şey oldu. Şuraya navigasyon bilgisini aldı. Fakat burada navigasyon gitti. Gözükmüyor. Telefon açık. Ekran olarak da navigasyondayım. Harita ekranındayım ama böyle bir sıkıntı var. Şunu gösterecektim aslında. Harita ekranında, daha doğrusu yönlendirmeler buraya çıkıyor, geliyor. Arkadan çarpışma uyarısı da var bu arada. Ekstradan onu söyleyeyim. Kör nokta uyarı sistemimiz de var. O da güzel çalıştı. Onların da testini yapmış olduk. Ara bilgi olarak da bunları eklemiş olayım.